Herkese merhaba. Bu videoda Excel 365'in yeni özelliklerinden checkbox yani onay kutusu ile proje takibi nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha önceki versiyonlarda onay kutusu eklenebiliyordu ama Excel 365 kullananlar için ayrı bir bölüm olarak getirdi bunu Excel. Şurada insert checkbox'tan yapılıyor. Bu çalışmada da işte bir otomobil markalarının üretim süreçlerinin tamamlandığı zaman normalde daha fazla üretim süreci var da ben kısalttım şöyle. 5 tane üretim süreci, işte birincisi tamamlandığı zaman %20'si bitiyor. İkincisi tamamlandığı zaman %40. İşte üçüncüsü tamamlandığı zaman %60 ve tamamı bitince de şurası %100 olacak şekilde, durumu da böyle bir görsel olacak şekilde tasarlayacağız. Bunu yaparken de eğer say, Türkçesi İngilizce Excel kullananlar için countif, bağ değer dolu say, İngilizce Excel kullananlar için şunu yazmamışım. Count A diye geçiyor. Ve yinele, repeat fonksiyonlarını kullanacağız. Şimdi öbür sayfadan devam edelim. Tablomun şablonunu buraya yapıştırmıştım. Şimdi checkbox eklemek istediğimiz alanı seçiyoruz. Şurada bakın insert checkbox alanına tıkladığımızda otomatik olarak checkbox geliyor. Diğer Excel'lerde işte 2021, 19 gibi daha önceki versiyonlarda bunu biraz daha zor yapıyorduk. Şöyle göstereyim mesela. Şurada geliştiriciden ekle. İşte şurada onay kutusu var mesela. Buradan yapabiliyorduk. Ama 365 kullananlar için bunu kolaylaştırdı Excel. Şimdi bunu yaparken de şuradaki yüzde ve durum alanlarını nasıl dolduracağız? Bu formülleri kullanarak dolduracağız. Eşittir. Ben İngilizce Excel kullandığım için countif yazıyorum. Siz eğer say formülünü kullanacaksınız. Taba bastım. Hangi aralık? C3, G3 aralığı. Şimdi burada mantıksal sınav yapacağız. Doğru ise bakın T yazıp buraya manuel true diye yazmayın. Buradan seçip yazın. Hata verebiliyor. Doğru ise dedik. Bölü bağ değer dolu say count A. Yine taba bastım. Yine C3, G3 aralığını seçiyorum. Parantezimizi kapattık. Enter'a bastık. Sizde burası 0 görünebilir. Şuradan yüzde biçimini verip buradan ondalık sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde görünmesi için. Bu tamam. Şimdi bakalım bir test edelim. Evet. İşaretlediğimiz zaman bakın %40, %60 şeklinde görünmeye başladı. Şimdi durumu bir görselleştirelim. Durumu da bu şekilde yapacağız. Onu da yinele formülü var. Yinele formülü girdiğiniz bir değerin ne kadar tekrar edeceğini gösteriyor. Yine ben İngilizce'de rept formülünü kullanıyorum. Burada büyük I harfini kullandım. Şöyle çubuk grafik gibi mini grafik olsun diye. Yine countif eğer say. Yani burada iç içe formüller kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Yine C3 G3 aralığını C3 G3 aralığını seçiyorum. Virgül. Burada yine mantıksal sınama yaptık. Çarpı 5 dememin sebebi daha kalın bir şekilde gözüksün diye, daha belirgin olsun diye. Başka bir amacım yok. Evet, bunu da bu şekilde yaptık. Sanırım şurada bir parantez hatası veya bir şey var. Ona bir bakıyorum şimdi. Evet, şurada virgül koymayı unutmuşuz formülden sonra.
Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Enter'a bastım. Evet. Şimdi bunu şöyle kısaltıp şurada biraz kalınlaştırıp belirginleştirip biraz da büyütebilirsiniz siz istediğiniz gibi. Evet, şu şekilde. Şimdi bunu da tabii ki aşağı çekeceğiz. Şöyle. Evet, bakalım. Şöyle işaretlediğimiz zaman bakın görsel bir şekilde tamamı %100'ü bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Bu şekilde basit bir şekilde proje takibini görselleştirebilirsiniz. Yeni çıkan Excel 365 özelliklerini yine anlatmaya devam edeceğim daha sonraki videolarda. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.